Hayal edin, yanınıza geldim ve yılda 20.000 dolar kazandığımı söyledim. Diğer arkadaşım Ahmet ise yılda 80.000 dolar kazandığını söyledi. Bu durumda sizce kim daha zengin? Ben mi, Ahmet mi? Tabii ki Ahmet. Sonuçta benden 4 kat daha fazla kazanıyor gibi görünüyor olabilir. Ancak olaya biraz farklı bir açıdan bakalım. Evet, yılda 20.000 dolar kazanıyor olabilirim. Ama bu bedel için haftada harcadığım çaba sadece 10 saat. 80.000 dolar kazanan arkadaşım Ahmet ise haftada 80 saat çalışıyor. Peki şimdi kim daha zengin? Bu hesapla bir yılda 52 hafta olduğundan benim saat ücretim 38 dolar oluyor. Arkadaşım Ahmet'in saat ücreti ise 19 dolar. Olayı biraz daha ilginç hale getirelim. Ahmet İstanbul'da yaşıyor. Bu parayı başka bir yerde kazanması ve İstanbul dışına çıkması mümkün değil. Yani hem 80 çalışma saatine hem de İstanbul'a bağımlı. Oysa ben lokasyondan bağımsız olarak herhangi bir yere bağımlı değilim. İnternetin olduğu her yerde aynı parayı kazanabilirim. Üstelik Ahmet İstanbul'da bir mekana gitse, yemek yese ödeyeceği ücret muhtemelen benim ödeyeceğimden 2 kat daha fazla. Benim yaşadığım şehir ise doğayla iç içe ve İstanbul'a göre nispeten daha ucuz. Aynı zamanda modern yaşamın imkanlarını da sunuyor. Bu durumda kim daha zengin? Evet, ilk bakışta Ahmet benden tam 4 kat daha zengin gibi görünebilir. Fakat göreceli olarak gider dengesi açısından baktığınızda takdir edersiniz ki ben Ahmet'ten daha zengin olurum. Olayı biraz da abartalım. Size 10.000 dolar maaşla bir iş teklifinde bulunsam güzel bir fırsat gibi duruyor. Ancak çalışacağınız yerde bir ekmek bile 100 dolar ve maaşınızın %40'ı vergiye ödüyor. Artık bunun bir fırsat olduğunu söyleyebilir misiniz? Zenginlik biraz da gelir gider meselesi değil mi zaten? Ne karşılığında ne elde ediyorsunuz? Size bedeli ne? Ne kadar zamanınıza mal oluyor? Olayı biraz daha basite indirgersek, dolar kazanıp TL mi harcamak istersiniz yoksa TL kazanıp giderlerinizin dolar bazlı olmasını mı? Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtuluş. Kimileri için sabah 8, akşam 6. Lokasyondan bağımsız bir şekilde istediğin yerde çalış. Sen de yeni zenginlere katılmak istemez misin? Bunları duyunca yeni bir çiftlik bankı vakası ile karşı karşıya mıyız acaba diyebilirsiniz. Muhtemelen birçoğunuz bu kavramlara yabancı. Çoğu kişi de bunları başarmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor. Hele Türkiye şartlarında. Evet, kolay değil elbette. Fakat imkansız da değil. İlk başta açıkçası bana da öyle geliyordu. Ancak bir yönüyle kendi hayatımda bunları tatbik ettiğimde gayet de mümkün olduğunu anladım. Muhtemelen haftada en az 40 saat çalışıyorsunuz. Belki de daha fazla. Sürekli yorgunsunuz. Sürekli stres altında. Şu eziyetten kurtulsanız ne de güzel olurdu, öyle değil mi? Ama bunu yapmak çok zor. İşinize sıkışıp kaldınız. Ama bir taraftan da işinize ihtiyacınız var. Bu mesai illetinden kaçmak için bir formül var aslında. The 4-Hour Workweek kitabında sunulan bakış açısını inceleyelim. Kitapta yeni zengin kavramı var. Bu yeni zenginler finansal özgürlük ile karakterize edilen bir alt kültür. Hiçbir şeye bağlı değiller. Nereye gideceklerine onlar karar verir. Kulağa çok hoş geliyor gerçekten. Ancak bu yeni zenginler kulübüne üye olmak için ne yapmalı? Yeni zenginlerin farkına vardığı bir şey var. En temelde 2 şeye ihtiyacınız vardır. Daha fazla özgürlük ve daha fazla boş zaman. Kulağa biraz sihir gibi gelebilir. Ancak kendimiz için boş alan bulmak gerekiyor. Aslında bu özgürlük ve boş alan hayatımızda bir hayli var ama çoğumuz bunun farkında değil. Kanalın uzun süreli takipçileri bu konuya defaatle eğildiğimin farkındadır. Ancak yine belirtmekte fayda var. Çünkü insan unutur. Dürtülmeye ihtiyacı vardır. Aynı zamanda bu ilkeye farklı bir bakış açısı katmak istiyorum. Şimdi hayatınızı düşünün. Merkezinizde üretkenliğiniz mi var yoksa faaliyetleriniz mi? Çoğu çalışan 8 saat çalışmak zorunda. Bu nedenle üretkenliğe odaklanmak yerine faaliyetlerine odaklanıyorlar. Gelen kutuları düzenle, yazı yaz, telefonla uğraş ve koridorda bir yerden bir yere yürü. Meşgul görün yeter. Çünkü en meşgul görünen kişi genellikle en fazla zammı alan kişi olur. Çoğu kişi için önemli olan işte geçirilen zaman.
performans değil. Faaliyetlerinizin %80'i çoğunlukla gereksiz. Evet, kabul ediyorum, çok iddialı bir söz. Ama inanın bana, çoğu kişi için durum bu şekilde. İşe çok zaman ayırmak, doğru görevleri ele aldığınız veya bunları iyi yaptığınız anlamına gelmez. Aslında tam tersi durum geçerli. Bir görevi tamamlamak için ne kadar çok zamanımız varsa o görev üzerinde o kadar çok zaman harcarız. Bu Parkinson yasası olarak bilinen bir eğilim. Yani yapılan iş, işin bitirilmesi için ayrılmış süreyi dolduracak şekilde genişler. Yürüttüğünüz projenin teslimi için 1 saatiniz varsa 1 saat içinde bitirirsiniz. Ancak tüm öğleden sonra vaktiniz varsa tüm öğleden sonrayı, yani 4 saatin tamamını kullanırsınız. Lütfen bunu hafife almayın. Altını çize çize vurgulamak istiyorum. Yapmanız gereken şey sonuçlarınızın %80'ine etki eden görevlerinizin %20'sini belirlemek ve sonrasında bunları önceliklendirmektir. Bu da sizi hedeflerinize götürmeyen tüm gereksizleri ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bunun önemini kavradıysanız güzel. Şimdi puzzle'ın diğer parçasını tamamlayalım. Bu önemli görevleri nasıl belirleyeceğiz? Gün içerisinde yapılacaklar listenizi gözden geçirin ve her görev için kendinize şunu sorun. Bu görev bugün tamamladığım tek görev olursa mutlu olur muyum? Eğer yanıt hayır ise o zaman elenmeyi hak ediyor demektir. Özellikle kesintilere karşı tetikte olmalısınız. Önemli görevleri başından sonuna kadar duraksamadan tamamlamanızı engelleyen şeyler. En maliyetli olan, siz farkında değilken zamanınızı ziyan eden eylemler. Zaman kaybı göz ardı edebileceğiniz herhangi bir görevdir. Göz ardı ettiğinizde olumsuz sonuçları olmaz. En yaygın olanları internette gezinmek, önemsiz e-postalara yanıt vermek, telefon görüşmeleri, gereksiz ve verimsiz toplantılar. Tüm zaman harcayıcılar ortadan kaldırılabilir ve kaldırılmalıdır. Ancak şimdi bunlardan birini ortadan kaldırmaya yönelik bazı taktiklere odaklanalım. E-posta. Kendinizi e-postadan kurtarmaya başlamanın iyi bir yolu, bir kez öğleden sonra ve bir kez de akşam olmak üzere günde 2 kez mesajları okumak ve yanıtlamaktır. Bunu başarabiliyorsanız neden 1-2 adım daha ileriye gitmiyorsunuz? Günde sadece 1 kez. Hatta haftada sadece 1 kez e-maillerinizle başa çıkıp çıkamayacağınıza bakın. Bunu yaparken arkadaşlarınızı, ailenizi ve iş arkadaşlarınızı da haberdar edin. Bunu onlara daha iyi hizmet verebilmek için e-mailleri ayırdığınız zamanı sınırladığınızı ve yanıt vermenizin biraz zaman alabileceğini açıklayan bir otomatik yanıt oluşturarak yapabilirsiniz. Etrafınızdakiler buna uyum sağlayacak ve siz gerçekten önemli işlerle uğraşırken çoğu mesajın gelen kutunuzda bekleyebileceğini öğreneceklerdir. Eğer bir talep gerçekten acilse insanlar sizi her zaman arayabilir veya yüz yüze görüşmek için bir kenara çekebilirler. Burada sadece e-postalar üzerinden bir örnek verildi. Bu tekniği diğer görevleriniz için de uygulayabilirsiniz. Ancak henüz bu yaptıklarımız 4 saatlik bir çalışma haftası anlamına gelmiyor. Yani hala özgürlük yolculuğumuz devam ediyor. Hedeflerinizi belirlediniz ve tüm kesintileri, zaman emicileri ortadan kaldırdınız. Artık daha üretken olduğunuz bir gerçek. Öyle ki iş arkadaşlarınızın 40 saatte yaptığı işi siz 10 saatte bitirir hale geldiniz. Ancak unutmayın, çoğu iş yeri üretkenliği değil, aktiviteyi teşvik eder. Bu da işinizi tamamlamanız ne kadar kısa sürerse sürsün her zaman haftada 40 saat çalışmanız gerekeceği anlamına gelir. Çözüm ofisten kaçmaktır. Bu sadece daha az çalışmanızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda istediğiniz yerden çalışmanıza da olanak tanıyacaktır. Kitapta bu konuyla ilgili evden çalışmaya yönelik bir takım öneriler var. Temelde odaklandığı şey haftanın belli günleri evden çalışarak ofis işlerini yapabileceğini patronuna ispat etmeye yönelik teknikler. Bunu bir şekilde başaranlar muhakkak olacaktır. Fakat ben Türkiye şartlarında katı kurallar nedeniyle patronu, amiri evden çalışmaya yönelik ikna etmenin çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden benim şahsen bakış açım şu: ofis işlerinin arta kalan zamanında yine ofiste hedefinizde ne varsa acımasızca ona odaklanmak.
Zamanınızı verimli kullandığınızda ofis işlerinizi zaten erkenden bitirmiş oluyorsunuz. Ofis işleri bittikten sonra da gerisi size kalıyor. Tabii herkes beyaz yaka değil ama işiniz her neyse bir şekilde zaman kazanma ve bu kendinize kazandığınız zamanı verimli kullandığınızda işler değişiyor. İşte bunlar altın saatler. Etsy'de satış mı yapmak istiyorsunuz? Girin internete, araştırın. Borsada ona katlayacak hisseyi mi bulmak istiyorsunuz? Bilançoları okuyun. Bir YouTuber mu olmak istiyorsunuz? Ünlü YouTuber'ların nasıl video hazırladıklarını öğrenin. Patronu ikna edip haftada bir bile olsa evden çalışabiliyorsanız ne ala. Ama bunu başaramıyorsanız dediğim alternatif uygulamanız faydalı olacaktır. Aslında bu bir sonraki aşama. Siz olmasanız da çalışmaya devam eden bir iş. Sanki bir fabrikanızın olması gerekir gibi geliyor değil mi? Evet, bir yönüyle fabrika kurmamız gerekiyor. Çalışmak için harcadığınız zamanı kazandığınız paradan ayırmalı. Yani sisteminizde otomasyon olmalı. Kendi kendine çalışan bir iş kurmalıyız. Sizin herhangi bir çabanız olmadan çalışan bir iş. Kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse, İlk başlarda YouTube için harcadığım emek inanılmaz seviyedeydi. İçerik hazırlama ve edit süreci hakikaten çok zamanımı alıyordu. Artık sağ elimi mouse kullanmaktan hissedemez hale geliyordum neredeyse. Bir noktaya kadar bunu sürdürmem gerektiğinin farkındaydım. Ancak sonunda başardım diyebilirim. Elbette gidilecek daha çok yol var. Ama gelinen noktayı da küçümsememekte fayda var. Şu sıralar YouTube kanalımı kitapta bahsedildiği gibi otomasyona dönüştürmeye çalışıyorum. Bunun için video edit işlemleri için hizmet satın almaya başladım. Elbette bunun bir maliyeti var. Ancak bu daha önemli gördüğüm işlere odaklanmamı sağlıyor. İşin maliyeti konusunda endişeleriniz olabilir. Fakat şöyle düşünün. Diyelim ki şu anda saat başına $25 kazanıyorsunuz ve aldığınız hizmet saat başına $30 mal oluyor. Bu satın aldığınız her bir saatlik işin size efektif maliyetinin $5 olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle sadece $40'lık bir maliyetle bütün bir cuma günü izin alabilirsiniz. Kendi işinizde bunu nasıl kurgularsınız bilemem. Ancak bir sonraki aşama kendi işinize yapacağınız müdahaleleri minimuma indirmek olmalı. Böyle olunca hem kendinize vakit ayırmış olur hem de en önemli olana odaklanma fırsatı yakalamış olursunuz. Günlerinizin geri kalanında bir ofiste ya da şu anda çalıştığınız bir işte yaşayarak geçirmek bence bir bakıma kölelik. Modern kölelik. 4 duvar arasında sıkışıp kaldık. Prangalar yerine önümüze konan bilgisayarlar var artık. Ve akşama kadar çıkış yasak. Eve gidince de zaten o 4 duvar arasında yaşananların muhasebesi zihinde sorgulanıyor. Ve bir ömür böyle geçiyor. Patronunuz ve bir yönüyle modern efendiniz ne derse o olacak. Takım elbiseler sadece görüntüyü değiştirdi, sistemi değil. Sisteme uymazsanız da cezası var. Aç kalma korkusu var. Evde bekleyen gözler var. Nasıl olacak bu iş o zaman? Bu video çare olur mu varsa derdinize bilemem. Benim derdim bir kanca atmak. Hem kurtulmak hem kurtarmak. Kurtulmayı kurtarmakta bulmak. Bunlar süslü sözler değil, somut adımlar. Ama nasıl uygulanacağı son tahlilde size kalmış. Çünkü sizi tanımıyorum. Asıl soru şu, acaba siz kendinizi gerçekten tanıyor musunuz? Gerçekten ne istediğinizi ya da neyi istemediğinizi biliyor musunuz? Önce kendinizi tanıyın ve sonra bir plan oluşturun, bir hayal planı. Önümüzdeki 6 ay içinde istediğiniz her şeyi listeleyin. Yapmak ve olmak istediğiniz her şeyi. Bunların aylık maliyetini hesaplayın. Yani olmak istediğiniz şeyleri olduğunuzda aylık gideriniz ne olacak? Ardından bu sayıya dayanarak hedeflediğiniz aylık gelirinizi hesaplayın. Artık hayalinizdeki hayata ulaşmak için hedefleyeceğiniz somut bir rakamınız var. Sonrasında yapmanız gereken tek şeye, yani bugüne odaklanın. Bu hedefe ulaşmak için bugün yapmanız gereken şey ne? İşte tam da bu noktada. O şeyi her gün yaptığınızda sırrı kaptınız demektir. Hafta sonlarınızı ve boş zamanlarınızı mevcut işinizin stresinden kaçmak için mi kullanıyorsunuz yoksa mevcut işinizden kurtulmak için mi? Birincisi pasif yaklaşım, diğeri ise proaktif. Geçmiş geçti, gelecek meçhul. Sahip olduğunuz tek şeyiniz bugün. Siz olun, yapamazsın, edemezsin diyenlere inat, bugününüzü şahlandırın. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me?